Herkese merhabalar, ben Seren Baygut. Arkas Lojistik'te 4. yılımdayım. Likit ve enerji taşımaları satış sorumlusu olarak göreve başladım. Şu an hem likit taşımalar hem de intermodal taşımalar satış sorumlusu olarak devam ediyorum. Bugün likit taşımacılıktan bahsetmek istiyorum. Likit taşımacılık nedir? Sıvı ürünlerin A noktasından B noktasına uygun ekipmanlarla taşınması işlemidir. Sıvı ürünleri nasıl gruplandırabiliriz? Tehlikeli ve tehlikesiz kimyasallar, petrol türevleri, gazlar, gıda maddeleri olarak gruplandırabiliriz. Likit taşımacılıkta kullandığımız ekipmanlar nelerdir? Tankerler, izotanklar ve flexi konteynerlardır. Tankerler küçük hacimli taşımalar ve büyük hacimli taşımalar olmak üzere kamyon tanker ve tır tanker olarak iki gruba ayrılabilir. İzotanklarda ise hacimsel olarak bir sınıflandırma yapmak doğru olmamakla birlikte 20'lik izotanklar ve swap body izotanklar olarak iki şekilde gruplandırabiliriz. Swap body kavramı çoğunlukla 30.000 litre hacimli ve daha yüksek hacimli izotanklar için kullanılan bir kavramdır. Flexi konteynerler ise standart 20'lik konteynerler içerisinde flexi serimi gerçekleştirilir ve yardımcı ekipmanlarla yükleme ve tahliyeler organize edilir. Peki ürüne uygun ekipman seçimi nasıl olmalıdır? Bizler bu noktada ürünlere ait SDS formlarına bakıyoruz. Safety Data Sheet olarak geçiyor. Bu belge güvenlik bilgi formu olarak da geçer. Bu belgelerde bizler maddenin yoğunluğuna, içerdiği bileşenlere ve bu bileşenlerin özelliklerine bakarız. Maddenin yoğunluğuna niye bakarız? Ne kadar hacimde ekipman seçeceğimize dair bize bilgi verir. Minimum %80, maksimum %95 oranında dolum yapmamız gerekmektedir. %80'den daha aşağıda bir dolum yaparsak ürün ekipman içerisinde çalkalanır ve bu da ürünün yapısının bozulmasına sebep olur. %95 oranında daha yüksek bir şekilde dolum yaparsak güvenli sürüş açısından tehlikeli bir dolum yapmış oluruz. Ani fren benzeri durumlarda ekipmanın dengesinin bozulmasına sebep olur. Malzemenin içerdiği bileşenlere neden bakarız? Bu aslında çok geniş bir konudur. Kısaca özetlemek gerekirse, ürünler aşındırıcı olabilir ve ekipman bu ürüne uygun olmayabilir. Yani ekipmanın yapıldığı malzeme dayanıklı bir malzeme değildir. Aşınmaya dayanıklı bir malzeme olmayabilir. Bu noktada ürünü ekipmana yüklediğimizde ekipmanda delinmeye sebep olur. Delinme sızıntıya, sızıntı da nihai olarak çevreye zarara sebebiyet verir. Bu hiç istemediğimiz bir durumdur. Baktığımız bir diğer nokta da ürünün ADR'ye tabi olup olmadığıdır. Bunu da SDS formunda görebiliriz. Ekipman, araç ve sürücü seçiminde bu bizler için çok önemli bir bilgidir. Bazı ürünlerin yol boyunca yapısı gereği belirli bir sıcaklıkta olması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda ise ekipman seçimini buna göre belirleriz. Isıtmalı araçlarla organizasyonları sağlarız. Isıtmalı araçlarda Webasto dediğimiz bir ekipman bulunur. Bu istediğimiz sıcaklıkta ürünün güzergah boyunca hareket etmesini sağlar. Hem ürün yapısı gereği hem de müşteri tercihine göre bazı ürünlerde ısıtmalı araç kullanılmaz. Bu gibi durumlarda tahliye noktasına varmadan önce ısıtma hizmeti veren depolarda ekipmanların ısıtılması sağlanmaktadır. Daha sonrasında da istediğimiz sıcaklığa ulaştığında ekipman tahliye noktasına yönlendirilmektedir. Ürüne uygun ekipmanı seçtikten sonra seçmemiz gereken bir diğer şey de yardımcı ekipmanlardır. Yardımcı ekipmanlar yükleme ve tahliye noktalarında organizasyonu sağladığımız ekipmanlardır. Bunlar pompa, hortum, Chemlock gibi birçok yardımcı ekipmandan oluşmaktadır. Yine bunlar ürünün yapısına göre SDS formu incelenerek seçmemiz gereken ekipmanlardır. Ürünü yükledik, tahliyesini tamamladık. Şimdi ekipmanı bir sonraki yüke hazırlamamız gerekmektedir. Bu noktada ekipmana yıkama işlemi yapılmaktadır. Tank ve tanker yıkama tesislerinde yıkama işlemi belirli bir standartlara göre yapıldıktan sonra ekipmana bir yıkama belgesi verilir. Bu yıkama belgesinde pek çok bilginin yanı sıra ekipmanın yıkanmadan önceki yüklediği son ürüne dair bilgi verilir. Bu bilgi bizler için çok önemlidir. Çünkü bazı ürünler ekipman ne kadar yıkanırsa yıkansın farklı ürünlerle yükleme yapılamamaktadır. Örneğin kimyasal yüklemelerde kullandığımız bir izotankı daha sonrasında ne kadar yıkarsak yıkayalım
gıda yüklemelerinde asla kullanamayız. Tüm bu süreçler bir zincirin halkası olarak düşünülebilir ve hepsi birbirini etkilemektedir.